Arkadaşlar hepinize merhaba. Tesla Model Y yenilendi biliyorsunuz ve ben de ilk defa bir sürüşünü gerçekleştireceğim. Vites konumumuz yukarıda bir yerde ya da burada. Evet, şu anda D'ye aldım ve gaza bastım, gidiyorum. Artık burada bir vites kolu yok. Sadece burada bir sinyal kolumuz var. Farklı bir tasarım olmuş. Tesla araçlarını yani mümkün olduğunca artık düğme vesaire diyeyim göremiyoruz Tesla'larda. Mümkün olduğunca sadeleştirmiş. Tesla Model Y daha önce kullanmıştım. Standart range'ini kullandım. Performansını kullandım. Videolarını da çekmiştim biliyorsunuz. Çok beğendiğim bir araçtı. Bazı eksikleri vardı ve bu eksikleri muhtemelen göreceğiz sürüşte. Giderdiler ve çok daha iyi bir araç haline getirdiler. Aracın dışına baktığımızda zaten değişimi görüyoruz. Ön tarafta boylu boyunca uzanan ve Tesla Model Y'nin yeni imzası olarak nitelendirebileceğim çok güzel bir ışık var. Alt tarafa geldiğimizde sis farları kalkmış, gündüz farları oraya gelmiş. Hava kanalları lastikleri soğutmak için kullanılan biraz daha genişlemiş. Motor kaputu biraz daha aşağıya tasarlanmış. Araca yandan baktığınızda biraz daha aerodinamik bir yapı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu zaten sayılara da yansımış. Bir önceki versiyonda 0.23 olan sürtünme katsayısı 0.22'ye düşmüş. Tek pedallı kullanım var zaten biliyorsunuz ve buradaki görseller çok güzel arkadaşlar. Ön tarafa bir kamera gelmiş. En büyük yeniliklerden biri bu olmalıydı. Bir eksiklikti. Bu eksikliği gidermişler. Ön tarafta şu an mesela kabin içerisinde benim hemen söylemek istediğim güzel bir ambiyans aydınlatması var. Bu tabii yani eksiklikti. Yeni bir özellik olarak baktığımızda tabii ki böyle süper diyeceğimiz bir şey yok. Zaten yıllardır araçlarda olan bir özellikti. Aracın kapı kollarında herhangi bir değişiklik yapılmamış. Yan taraftan baktığınızda daha güzel bir tasarım görüyoruz. Ama aracın gerçekten güzelleştiği yer neresi olmuş? Arka tarafı çok güzel olmuş. Arka tasarımdaki o imza, ışık imzası yine harika. Böyle yansıtmalı bir ışık kullanılmış. Tasarım anlamında ben çok beğendim. Bir de aracın ön tarafında Tesla amblemi vardı. Yine arkada da vardı. Ön taraftakini kaldırmışlar. Arka taraftakine de Tesla yazısı eklenmiş. Şimdi burada 20 inç opsiyonlu lastikler var. Yol biraz burada kötü. Fakat şunu söyleyeyim. Biraz daha hissiyat olarak daha yumuşak bir karakteristiği var bu aracın. Zaten amortisörler sessizdi. Yine sessiz karakteristiğini devam ettiriyor. Sessiz bir aracın içerisindeyim. Ölçümlemelerimi yapacağım. Daha önce aldığım verileri de yanıma aldım. Bakalım ne elde edeceğiz. Ön tarafta bakın kamyon var. Kamyonu gösteriyor. Sola sinyal verdim burada. Kamera netliği çok güzel. Hızlanması çok güzel. Kör nokta uyarılarını hemen yan tarafta A sütunun orada bir kırmızı ışık çıkıyor. Orada görebiliyorum. Yine burada da görebiliyorum. Direksiyon tasarımını yine beğendim. Ele güzel oturuyor. Biraz daha farklı bir direksiyon sistemi var burada. Işıkları yakmak istiyorsanız buradaki düğmeye basıyorsunuz. Silecekleri buradan çalıştırıyorsunuz. Hız sabitleme sistemini yine buradan komuta ediyorsunuz. Biraz daha farklı olmuş. Sade bir tasarım kullanılmış. Eğer yani dijital dünya ile aranız iyiyse bu araç size göre, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama dijital dünya ile aranız çok iyi değilse bu biraz Tesla kullanmak biraz dijital dünyaya yatkınlığı gerektiriyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Şeritte çok güzel tutuyor. Şeritler her ne kadar bakın güzel olmasa bile yönlendirmesini yaptığı sinyal vererek dönmediğim için. Aracın sürtünme katsayısının düşmesi bize ne olarak yansıyor? Menzil, performans ve verimlilik olarak bize geri dönüyor ve tabii ki ses yalıtımı olarak da bu öne çıkıyor. Aynalarda farklı bir tasarım kullanılmış. Motor kaputunun hemen üstünde başlayan o hat havayı yararak daha sonra aynaların üzerine getiriyor ve oradan dışarıya atılıyor. Kirli hava diyelim. Böylelikle aynalarda oluşan o gürültüyü de azaltmış oluyorsunuz. Şimdi genel anlamıyla baktığımda ben aracı daha teknolojik, daha güzel, daha konforlu buldum. İçeride de çok güzel yine değişiklikler var. Koltuklarda hem ısıtma hem soğutma var. Daha önceden biliyorsunuz sadece ısıtma özelliğimiz vardı. Şimdi buna soğutma da eklendi. Burada telefonu koyduğumuz yer biraz daha yine güzel tasarlanmış. Yan taraflar biraz daha böyle yüksek tasarlanmış çıkmasın diye. Bardaklık ve diğer malzemeler için büyük bir alan var. Ve bunlar da tamamen kapatılmış. Böylelikle daha güzel bir ortam elde edilmiş. Şuralarda kullanılan
Kumaşın kalitesini de çok beğendim. Kesinlikle eskisinden bence daha güzel bir tasarım olmuş. Cam tavanda da yine iyileştirmelerin yapıldığı, biraz daha hem ses hem de ısı yalıtımı anlamında çalışma yapıldığı söyleniyor. Şimdi özellikle 90'ı alıp bir ölçüm yapmak istiyorum. Bakalım ne ölçeceğiz onu bir göreceğiz. Bu arada tabii diğer şeylerden de bahsedeyim. Süspansiyonda bazı yeniliklere gidilmiş. Daha önce 70 tane parça kullanılan yerde sadece bir tane parça kullanılarak o aradaki boşluklar giderilmiş. Böylelikle daha rafine bir sürüş elde edilmiş. Bence bu yansımış da, tabii ki bu kadar kısa sürede bunu hemen anlamam mümkün değil. Fakat direksiyon hissiyatında özellikle bunu hissettim. Evet, hala böyle 10 numara bir direksiyon hissiyatı yok. Hala o sunilik var. Fakat eskisinden biraz daha iyi olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle ani yön değişimlerinde farklı suni bir geri tepme, suni bir elimde o hissetme durumu oluyor ne yazık ki. Tesla'larda ve pek çok elektrikli araçlarda gördüğümüz bir durum bu arkadaşlar. Arka tarafa yeni bir ekran gelmiş. Bu ekran sayesinde oyun oynayabilirsiniz, film izleyebilirsiniz, koltukların diklik ayarını yapabilirsiniz. Hatta sağ taraftaki yolcu koltuğunun ayarlarını bile yapabilirsiniz. Biraz daha onu öne alabilirsiniz veya geriye alabilirsiniz. Oturma pozisyonu olarak ben şöyle bakayım, altta konumlandırmıştım. Evet, en altta. En altta olmama rağmen tabii ki bir SUV araçta olduğum için yukarıda olduğumu, yine de yukarıda olduğumu söyleyebilirim. Fakat baş mesafem oldukça fazla. Üst tarafta bayağı bir baş mesafesi var. Bu arada arka tarafta zemin tamamen düz olduğu için arka tarafta çok rahat edeceksiniz. Koltukların da diklik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hatta koltukları katlamak için arka tarafta daha önceden çekmeli düğmeler vardı. Şimdi onlar da kalktı. Onlar da elektriki olarak katlanıyor. Kafamda bir soru işareti vardı. Acaba bu koltuklar geriye geldiğinde mesela ne olacak diye düşünmüştüm. Bu durumda ön koltuklar ileri geliyor ve arka koltuklar yine yatıyor. Şurada hafiften bir basayım. Oh, çok güzel. Harika bir hissiyatı var. Fren pedalı da çok güzel. Gaz pedalı da gerçekten çok güzel. Of. Yani bu araç gerçekten arkadaşlar, hani elektrikli aracın o doğrusal hızlanmasını o kadar çok seviyorum ki çok güzel bir şekilde hızlanıyor. Şurada müsaitlik olacaktır. Orada bir 0-100 deneyelim. Fabrika verisi 4.8 saniye diye hatırlıyorum. Cihazımızı açalım. Dörtlüler burada mesela ilginç bir tasarım olmuş. Üst tarafta daha ne diyeyim, vites tasarımı evet biraz farklı olmuş. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu tabii biraz size kalmış ama artık bakın durdum mesela, işte geriye mi gitmek istiyorsun? Hemen bu menü otomatik olarak çıkıyor karşınıza. Şöyle ileriye aldım. Evet, ileriye gideceğim. Yeni Tesla Model Y 0-100 hızlanma. Şimdi. ...0-100 hızlanmamızı 4.8 saniyede yapmışız. Tam fabrika verisi. Düzeltmede 4.83. Zaten düz yoldu. Gayet güzel. Bir de fren. Çok güzel durdu. Fren mesafemizde 37 metre olmuş. Dikkat ederseniz zemin biraz böyle iyi değildi. Araba biraz sağ sol yaptı. Ama bence iyi bir değerdi. Kesinlikle. Şimdi böyle bir düzlük elde etmişken isterseniz tekrar bir 0-100 yapalım. Tesla Model Y 0-100 hızlanma. Şimdi. Çok güzel gidiyor. Zaten 140'la sınırlandırılmış bir sistemin içerisindeyiz şu anda. Yine 4.8 saniyede hızlanmışız arkadaşlar. 0-100 hızlanma olarak çok iyi bir değer. Şimdi gelelim ses yalıtımına. Ben bunu çok merak ediyorum. Hız sabitleme sistemini şimdi buradan açacağım. Bu arada kameraları göstereyim size. Harika. Arka kamera, yan kameralar, ön kamera. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Yani bilmiyorum, ben gerçekten hani abartmayayım sizlere. Fakat en iyi kamera sistemlerinden biri diyeyim. Çünkü gerçekten çok kötülerini ya da vasatlarını gördük. Şimdi hız sabitlememizi açalım. Tabii bunu başarabilirsek. Neden? Çünkü bilmiyorum nasıl olduğunu. Otomatik direksiyon 46. Ayarladın mı? Evet. Tamam, tutuyorum. Evet, çok güzel. Ayarladığımız hız 90 olacak. Maksimum. Burada 80'miş zaten. Biz 90'ı ayarlayalım ve 90'da bir değer alalım arkadaşlar. Çünkü başka zaman 110-120 ölçümlerimizi yaparız. Burada çünkü yapamayacağız bunu muhtemelen. 90'ı aldım. Direksiyonunu da bıraktım. Sadece aralara tutacağım.
Araçları çok güzel görüyor, yolu çok güzel ortalıyor. Şöyle ben bir hızlandırayım ve sol tarafa alayım dedim, o arada zaten biz çoktan yüzü gördük. Arkadaşlar 90'da 53 desibel ölçtüm. Güzergahın da biraz dışına çıktım. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Yapabilirsem bir de yüzün ölçümünü yapacağım. %54 desibel. Arkadaşlar bir önceki versiyonda 21 inç jantlar vardı. Evet, hani haklısınız. Kıyaslamak belki çok doğru olmaz. Fakat bunda 20 inç jantlar var. Ben verileri şöyle söyleyeyim size. 90'da 60 desibel ölçmüştüm. %63 desibel ölçmüştüm. Şimdi 90'da 53, %54 desibel ölçtüm. Araç sessiz arkadaşlar. Bayağı sessiz. Hatta bizim hani detaylı testi alırsak bu aracı inşallah o zaman da görebilirsiniz. Çok sessiz araçlardan biri olmuş. Belki de en sessiz araçlardan biri olmuş diyebilirim. Sessizlik hususunda çok iyi bir performans gösterdi. Ben şimdi Kia'ya tekrar yol tarifi alıyorum çünkü karıştırdım artık yani. Bu arada ses ölçümünü yaparken direksiyona uzun süre hiç müdahale etmedim ve çok güzel bir şekilde araç hızlandı. Ben şöyle hemen biraz bilgiler vereyim size arkadaşlar. Long range 568 kilometrelik bir menzili var. Bataryası 75 kWh. Sadece 15 dakikalık şarjla 266 kilometrelik bir mesafe kat edebiliyorsunuz. Bu çok güzel. %10'dan %80'e sadece 27 dakikada şarj oluyor. 250 volt DC ile şarj olabiliyor. AC'de 11 kWh. Bu değer biraz düşük aslına bakarsanız. İç mekanda ambiyans aydınlatmasından bahsettim. Malzeme kalitesinin daha iyi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Vites seçici evet biraz farklı fakat yani vites seçiciye de alışmanız gerekiyor. FSD yani otopilot olanlarda durduğunuzda mesela tam sağ yaptınız, otomatik kendisi geri vitese takacak. Şu anda bu özellik yok. Fakat tabii hani durduğunuzda zaten otomatik olarak buradan menü çıkıyor. Oradan vitesi değiştiriyorsunuz. Park manevralarında sadece biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi ses sistemine gelelim. 15 hoparlör var. Çok iyi bir ses sistemi vardı bir önceki versiyonda. Bakalım bunda durum nasıl? Evet, Spotify yüklü değildi. YouTube'da bir şarkı çıktı karşıma. Son şarkıyı dinledim arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Çok iyi bir ses sistemi var. Diğeri zaten çok güzeldi. Bu da harika. Basslar, tizler yerinde. Müzik sistemini beğendim. Ambiyans aydınlatmalar arkaya kadar gidiyor. Bu arada gerçekten çok güzel. Ben aracı beğendim arkadaşlar. Yani şöyle aldım. Hemen de alıştım bu arada. Alışıyorsunuz. Bakın bıraktım, kendisi şu anda gidiyor. Notlarıma hemen şöyle bakayım. Şöyle sağa sinyal verdiğimde mesela kendisi bakalım sağa dönecek mi? Şerit değiştirecek mi? Biraz kuvvet uygulayın diyor oraya gitmek istiyorsanız. Bakın şöyle, evet uyguladım. Oo, kendisi şerit de değiştirdi. Harika. Çok güzel. Ya bilmiyorum, ben dijital araçları çok seviyorum. Bakın şimdi tekrar sola deneyelim mi? Sola aldık. Müsaitliğini ben gördüm, onayladım. Ona bıraktım. Geçti ve hızlandı. Önüme bir araç çıkıyor ama bakın ne kadar rahatım. Çünkü güveniyorum bu araca. Sağ tarafta emniyet kemeri böyle ses yapmasın diye burada yine güzel bir tasarım yapılmış. Daha önce burada bir sıkıntı vardı. Alcantara döşemeler var. Bunlar da çok güzel. Ayağınızı koyduğunuz yerler çok güzel. Böyle sert plastiğe temas etmiyorsunuz. Burada devasa bir alan var. Uyarı geldi. Bakın şu anda bana mesela artık uyarı verdi. Neden? Çünkü ilgilenmiyordum araçla. Bu da bir güvenlik önlemi arkadaşlar. Burada bir kamera var. Kamera sizi izliyor. Eğer cep telefonunuzla ilgilenirseniz, benim gibi işte notlarınızı okursanız vesaire, yok kardeşim diyor. Yani yaptığın doğru değil. Artık otopilot kullanılamaz diyor. Bu sürüş için artık bundan sonra iptal ettim diyor. Yani haklı. Haklı, gerçekten haklı. İklimlendirmenin mesela yönlerini bu şekilde ayarlıyoruz. Hava çıkışlarını sağa sola vesaire. Direksiyon ısıtmamız var. Oto diyor. Otoyu aldığınızda bildiğim kadarıyla bu da yeni gelen bir özellik. Koltuk ısıtıcıları ya da iklimlendirme sistemini kullandığınızda onunla birlikte çalışıyor. Bu da güzel olmuş. Uyarılarımız vesaire gerçekten, buradaki ekran hani kullanması kolay, zevkli. Karşı şeritteki araçları bile okuyor. Daha ne yapsın? Aracın ağırlığı bu arada 1997, yani neredeyse 2000 kilogram. Son 1 dakikaya gelmek üzereyim. Evet. Bir ses ölçümünü yapamamıştım. Biraz uzattım. Çok özür dilerim. Şu an girmek üzereyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.
böyle de araçları takip ediyorlar. Aracı size veriyorlar ama takip ediyorlar. Rotanın dışına çıktım. Evet. Ama yine de çok teşekkür ederim Tesla yetkililerine. Güzel bir deneyim oldu. Bazı arkadaşlar ek bilgileri artık dış ses olarak eklerim. Şurada biraz daha hızlı geçeceğim. Arkadaşlar trim sesi olarak ben hiçbir şey almadım. Tabii hani bunları söylemek için şu an biraz erken. Çünkü araçlar zaten çok daha yeni. İlerleyen dönemlerde bunları daha iyi anlarız, daha iyi öğreniriz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bazı detayları altyazı olarak gireceğim, bazılarını ara çekim olarak gireceğim. Bu bir tanışma videosu olmuş oldu. Tesla Türkiye'ye çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün aracı alıp sizlere çok daha detaylı, çok daha güzel bir video, içerik üretirim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ne yazık ki abone sayımız çok az. Destek olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bakın geldim mesela, yavaşladım, hemen vites menüsü geldi. Sonra bunu geriye aldım. Hop. Nereye gideceğim? Buradan görüyorum. Ayna zaten aşağıya indi. Hop. Gayet kolay, güzel. Geldim, park ettim. Şöyle tamamen de yanaştırabilirim. Evet. Durdum, parka aldım ve bitirdim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çekim oldu.